Herkese selam. Bugün 2025'e veda ederken birlikte bizim 2025'imiz nasıl geçti? Biraz sohbet edelim istedik. Önce ben sana sorayım istersen direkt hiç lafı uzatmadan. Sor bakalım. 2025'imiz geçen yıl böyle Aralık'ta geldik. 2 hafta sonra yeni yılı kutladık. Ocak 1'den, Ocak 1 2025'ten itibaren bugüne kadar hayatında böyle dönüm noktası olan değişen ya da böyle ne bileyim konuşmaya değer anıların nelerdir yani? Nasıl geçti senin için 2025? Çok yoğun ya. Bak tek kelimeyle anlatacaksam yoğun yani. Hı hı. En başta o. Niye ama çünkü? Okula başladım zaten biliyorsun Hı ki. hı. Bir de ocağın 5'inde mi ne başladıydım herhalde zaten. Yani çok çabuk başladıydım. Sonrasında Şubat ortasında da işe başladım. Sonra zaten şey başladı yani. Hem okul hem iş derken. Hani birbirimizi bile göremedik neredeyse yeni baktığın zaman. Sonra işte arada bir işte tatiller oldu, bir şeyler oldu. Bir hafta, 2 hafta. Onunla o zamanlarda da full time falan çalıştım işte. Yine daha çok görüşemedik baktığın zaman. O yüzden benim için aşırı yoğun geçti ama yani çok mu şikayetçiyim? Ya tabii konfor olarak çok şikayetçiyim baktığın zaman ama bana kattıkları açısından da çok iyi yani. Hani okul bayağı eğitici yani baktığın zaman. Çok şeyler öğrendim yani. Hani ve kendi kapasitemi de gördüm yani öyle diyebilirim mesela. Evet. Bence zaten hani senin için zorlukların yanında zaten akademik olarak hani kendini çok Hı geliştirdiğin hı. ama işte hem iş yeri olsun hem okul olsun İngilizcene de çok fazla şey kattığın Tabii tabii. Hı hı. bir yıldı bence yani. Değil mi? Evet işte önce ya bence de öyle. Ama dediğim gibi yani birazcık da zorlamadı değil yani yoğun olduğu için. Sana soralım bakalım senin nasıl geçti 2025? Benim 2025'im çok çalkantılıydı yani hani genel olarak. Böyle tabii 2025 deyince benim aklıma çok iyi anılar gelmiyor genel olarak. Çünkü hani zaten hep bütün videolarımızda küçük küçük de olsa bahsediyoruz. İşte vize bekleme süreci, işte bürokrasinin yavaşlığı, benim daha hiç çalışıp okuyamamış olmam bütün bir yıl boyunca. Bunun bize getirdiği ekonomik sıkıntılar vesaire falan hani çok yorucuydu mental olarak. İkimizin de çok yorulduğu bir yıldı. Ama bütün bunların yanında da mesela aslında düşünüyorum hani iyi olarak hani ne yaşadık aslında falan gibisinden. Baktığınız zaman biz hani 2025'i komple Kanada'da geçirdik. Ya bu mesela çoğu insanın hayali olan bir şey baktığınız zaman. Yani herkesin isteyip de erişebildiği bir ayrıcalık değil maalesef. Ne kadar zorlanmış Hı olursak hı. olalım. Mesela hani hep kötü yönlerinden bakıyoruz ama bu güzel bir şey yani baktığın zaman hani bana 2-3 yıl önce mesela sallıyorum üniversitedeyken deselerdi belki de inanamayacağım bir hayaldi yani. Onun dışında mesela hep hayalim olan ve gerçekleştirme fırsatı bulduğum bazı şeyler de oldu. Mesela Metallica konseri benim çok hayalimdi. Yani Türkiye'deyken hani hiç Kanada'da giderim falan diye düşünmemiştim tabii ama hani Türkiye'de belki gelirler işte ya da belki farklı bir ülkede konserine gitmek için gideriz falan gibi düşünüyordum yani. Hani gerçekten çok hayallerimin ötesinde bir deneyimdi benim için. Çok çok sevdiğim bir grup. Ona bayağı mutlu oldum yani açıkçası. Böyle arada Orada aklıma geliyor yani. ben de şey diyeyim ben lisede falan dinliyordum Metallica'yı öyle diyeyim yani. Hı hı, Ya mesela o zaman bana deselerdi ki işte sen Metallica konserine gideceksin diye ama Türkiye'ye gelmeyecek hı yani. hı. Yok derdim ya öyle bir şey. Zor derdim yani. İnanamazdım mesela. Evet, çok büyük bir deneyimdi Tabii baktığın canım. zaman Ya yani. bir de ben Metallica'yı hani hem dinliyordum işte hem böyle Gitar Hero'ya falan giderdik biz arkadaşlar hep Metallica çalardık falan filan. Çok iyiydi yani. Ha tabii adamlar çok yaşlanmış. Çok yaşlanmış. Ama işte o da daha değerli kılıyor baktığın zaman. Çünkü Tabii son zamanlara belki baktığın 5 yıl zaman yani. sonra hani adamlar artık konser vermeyecek mesela sallıyorum. O yüzden hani son dönemlerindeyken hala aşırı da kötü değilken Hı hani hı. genel olarak Ya şey performansları sahne falan. performansı düşmüş zaten. Onun dışında gayet iyi çalıp söylüyorlar yani Aynen. baktığında yani. O yüzden böyle kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum yani böyle bir şeye erişebildiğim için. Çok mutluyum. Ya Türkiye'de olsa hani kim bilir bilet fiyatları kaç bin olurdu? Belki 20 bin olurdu. Bilmiyorum yani şu an fiyatları gerçi Türkiye'de ama Hı hı. hani belki de gidemezdik yani. Ya da iş temposundan dolayı hani ona bir zaman ayıramazdık. Hani boş verelim falan derdik. Bilmiyorum. O yüzden hani bizim boş olduğumuz bir yılda olduğu için daha çoğunlukla. Boş derken Ömer çok yoğun ama hani genel olarak mesela çok tam zamanlı çalıştığı bir iş yok vesaire falan o anlamda diyorum. O yüzden böyle bir deneyim kazanmış olduk. Mesela aklıma gelenlerden biri. Onun dışında yine biz Kanada'ya gelirken hiç planlamadığımız Metallica konserinin de biraz vasıtasıyla olan Toronto'ya gittiğimiz için mesela Niagara şelalelerini gördük. Hani bu bizim birinci yılımız için planladığımız bir şey hiç değildi yani. Mesela bu da yani Niagara şelaleleri falan hani işte Amerika'ya gidenlerin ya da genel olarak Kanada'ya gidenlerin fotoğraflarını falan hep görürdüm yani küçükken falan. Yani hiç hayal edebileceğim bir şey değildi bu da Hı hı. mesela. Çok değişik bir deneyimdi. Baktığın zaman Niagara şelalelerini gördük biz Tabii ki canım. gerçekten de güzeldi yani. Bu da mesela çok büyük bir deneyim yani hani o yüzden bu konuda da kendimi çok Hı şanslı hı. hissediyorum. Bütün bunların dışında yine düşündüğüm zaman bu sefer böyle biraz daha negatif.
Torun sesi geliyor. İnşallah gelmiyordur. Gelsin canım, ne olacak? Bütün bunları düşündüğüm zaman biraz daha negatif olan süreçlerden biri de mesela ilk 2025'e girdiğim ilk 2 belki 3 ayım falan benim dil skoru almaya çalışmakla ve sürekli İngilizce çalışmakla geçti. O bayağı bir yıpratıcıydı benim için. Hani bayağı stresliydim. Sen Ya o da yıpratıcı hatırlıyorsundur olmasının yani. sebebi şeydi işte. Atıyorum kaç puan alman gerekiyordu hatırlamıyorum. X bir puan Hı alman hı. gerekiyor. Bir 5 puanla falan kaçırıyordun yani. Ve böyle olduğu için çok Evet. stresliydi zaten. Çok kötüydü Hı hı. gerçekten yani. Onun dışında mesela yine şey hatırlıyorum işte geçen kış çok hevesli bir şekilde hani buz pateni falan öğrenmeye çalışmıştım. Buz pateni hani mesela bizim ülkemizde çok yaygın olan bir spor ya da hobi değil yani. Çünkü zaten hani iklim zaten ona çok fazla el vermiyor. Ama burada hani çok böyle milli bir tutku gibi yani. Hokey gibi mesela sallıyorum. O yüzden de böyle çok heveslenmiştim. Bu da yani benim için hani kendini geliştirme noktasında güzel bir hobi edinmek oldu. Tam profesyonel olmayı falan tabii hedeflemiyorum ama en azından güzel bir hobi yani tatlı bir hobi, keyif aldığım bir hobi haline geldi. Onun dışında mesela yine yazın seninle bisiklet sürmeye başladık, hobi edindik. Hı hı. Aslında bu biraz da arabanın olmamasından yola çıkarak edindiğimiz bir Mecbur kaldık hobiydi. gibi bir şey oldu biraz baktığın Aynen. zaman. Ama sonrasında mesela çok keyif aldığımızı düşünüyorum yani hani bisiklet Hı hı. sürmekten ya da bir yeri bisikletle keşfetmekten Hı falan. hı. Gerçi bir ara bir abarttık bir gün 30 kilometre falan sürdürdük de. Yani bir de bizim ekipman falan da yok ya. Normal Evet. bisiklet bir de. O bayağı şeydi yani, garipti. Onun dışında yine hani ilerleyen yıllarda geri dönüp baktığımda muhtemelen hatırlayacağım anlardan biri de yazın Temmuz ayında çok bunaldığım ve kendimi çok da iyi hissetmediğim dönemlerde bana da uğraş olsun diye açtığım YouTube kanalımdı. Gerçekten hani ilk başta böyle çok zorlandım edit konusunda hani hiçbir şey bilmiyorum. Ama zormuş yani. Hani edit öğrendim, edit yapmayı öğrendim ya da geliştiriyorum diyeyim. Onun dışında YouTube'dan birçok insanla tanıştık. Hala konuştuğumuz insanlar var. Hı hı. Güzel şeyler kattı bana ve iyi de hissettirdi yani. Hani gerçekten yapmaktan çok keyif aldığım bir hobi haline geldi. Bunlar diyebilirim yani dönüm noktası olarak. Onun dışında hani bu kadar ya. Vizem falan çıktı yani. Hani onu saymama gerek var mı O da bir bilmiyorum ama dönüm noktası canım, baksana. aynen. Vize yani baktığın zaman. Vizem çıktı. Okula başlayacaksın onun Okula sayesinde. başlayacağım evet. Bu şekilde ya 2025 hani aslında baktığın zaman e, böyle çok bir şey yapmamışım gibi hani evde bir yıl ama aslında çok da şey yaptığımız da bir yıldı yani baktığın zaman. Mesela son olarak aklıma gelen şeylerden biri de yine burada Temmuz ayındaydı sanırım işte festivale bilet almıştık çok çok öncesinden. Blue Fest. Hı hı. Blue Fest 2025'e katıldık mesela ve orada hani hayal dahi edemeyeceğim, hani hiç düşünmediğim birçok sanatçı ve grubu dinledik. Mesela sallıyorum Green Day dinledik, Hozier dinledik, Def Leppard dinledik, işte Pixies dinledik ya bir sürü grup dinledik. Sean Paul falan Şampol dinledik da vardı. mesela yani. Onları dinleme şansı yakaladık diyeyim. O da bence çok keyifli bir andı. Zaten 10 gün falan sürdü herhalde. Benim aklıma gelen bunlar yani. Hani genel olarak böyle çok zorlandığım anlar da olsa böyle zaman zaman da hani ya iyi ki bunu yapabilmişim ya ne kadar şanslıyım diyebileceğim şeyler de oldu yani. O zaman 2025 ile alakalı eklemek istediğin başka bir şey var mı? 2025 ile alakalı zaten saydığın şeylerin çoğunu zaten biz beraber yaptık. Yani Hı hani hı. konser olsun, işte bisiklet olsun falan. Onun dışında ben şöyle bir şey diyebilirim. Fransızca da öğrenmeye başladık bak mesela yavaştan. Hani tabii öyle çok şey yapmadık. Hani aşırı üstüne düşemiyoruz şu an diğer sorumluluklardan dolayı ama mesela seneye onun da biraz üstüne düşeriz. Ama en azından 2025'te buna başladık mesela. Evet. Bence 2025 biraz böyle cefaydı, tamam mı? Yani öyle geçti bence. Çünkü hep stresliydik. Yani pek iyi bir şey olmadı Hı açıkçası. hı. Ama 2026'nın da tam sefa olacak diye düşünmüyorum. Ama 2026'nın ortasına kadar yine böyle biraz zorlanırız. Ondan sonra düzelmeye başlar. 2027'de tamamen düzelmiş olur diye düşünüyorum. Tabii yine derdimiz olur. Bu sefer de PR peşinde koşacağız. Hani Fransızcamızı geliştirmemiz lazım. Yok işte puanlar, şunlar, bunlar falan filan. Ama en azından mesela 2025 gibi aşırı zorlandığımız, hani her şey için yani her attığımız adım için çok düşündüğümüz bir yıl olacağını pek düşünmüyorum 2026'nın. Ama 2025 öyleydi işte. Ben de şimdi şöyle bir şey yapayım o zaman. Şimdi ben sana 3 tane cümle söyleyeyim 2025 ile ilgili. Boşlukları olan. O boşlukları sen doldur. Tamam mı? Tamam. Şimdi mesela şöyle diyeyim o zaman. Mesela 2025 benim için nokta 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 yılıydı. Ne yılıydı mesela yani? Ben de cevaplayacağım bundan sonra, olur Tamam mu? okey. Benim burada aklıma sadece tek bir şey geliyor bu arada yani. 2025 benim için sabır yılıydı. Dil skoru bekle, vize bekle, bilmem ne bekle. Yani hep böyle bir şey beklemekle alakalı olduğu için hani sabırlı olmam gereken bir yılda. Hı hı. Sabır yılıydı benim için 2025 kesinlikle. Yani ben hayatımın
herhangi başka bir yılında bu kadar sabretmem gereken şeyler olmadı yani. Öyle diyeyim. Ya Senin için? benim de cevap vermem gerekirse şöyle, ben ilk başta böyle hani yoğunluk falan dedim de Hı ondan hı. farklı cevap vereyim madem. Hani direkt Hı hı. yoğunluk diye cevap vermeyeyim. Stres yılıydı diyebilirim ya. Yani. Ha çünkü şey ki mesela her konuda stres yani, değil mi? Hani okul bir stres, işte senin vizen stres, iş yeri stres, işte kültür falan, her şey stresti yani benim için belki zaman. Evet ya. Sen bu arada gerçekten benden daha da düşünen bir insansın da bir de. Hani bizim biraz karakterlerimiz öyle yani. Ben biraz daha böyle Ömer'e çok güvendiğim için belki de hani e, daha çok salabiliyorum hani bazı noktalarda. Ömer daha çok kafasına takıyor mesela genelde bir şeyleri Hı falan. hı. O yüzden ben o sırada hani bir takıp böyle polenizlik bir şekilde hani hayatıma devam edebiliyorsam Ömer mesela 5 takıyor sallıyorum yani. Benden çok daha fazla takıyor bir şeyleri Maalesef. falan. Yani maalesef. O yüzden evet senin için öyle olmuştur bence de yani ona katılıyorum kesinlikle. O zaman ikincide de şöyle diyeyim. 2025 bana nokta 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 öğretti. Ne öğretti mesela sana? Hmm. 2023 bana devam edebilmeyi öğretti ya. Hı hı. Yani mesela hani şu anlamda diyorum. Hayatında herhangi bir zorluk çıkabilir. Bu sadece göçmenlikle alakalı da değil yani genel olarak. Ya o zorlukta böyle çok takılıp kaldığında ilerlemiyorsun yani. Hani ya da şöyle diyeyim. Hayatında her zaman zorluklar yaşanıyor bence. Türkiye'deyken de göçmensen de hani genel olarak her konu her zaman yani. Kimsenin hayatı mükemmel değil yani. O zorluklara rağmen devam etmen gerekiyor. Hani bunu öğretti diyeyim Hı yani. hı. Yani ben de şey derdim. Biraz saçma olacak sanki de. Mesela öğrenmeyi öğretti diyebilirim. Ama o da şundan işte. Hani ben gerçekten çok öğrendim. Sadece ders olarak da değil yani. Hani gerçekten her şeyi öğrendim. Mesela işte hani dediğim gibi mesela beklemeyi öğrendim. İşte sabrı öğrendim. Ne bileyim mesela. Ya bir de şöyle mesela kendinle ilgili şeyler de öğreniyor. Sadece o da değil Hı mesela. Anladın mı? hı. Çünkü kendi sınırlarını da Evet. öğreniyorsun. Hani mesela ne kadar fazla ayakta durabilirim. Bunu öğrendim mesela yani, anladın mı? Ya da Evet. atıyorum okurken çalışmak mesela. Bu nasıl bir şey? Bunu öğrendim Hı mesela. hı. Ya da atıyorum işte hani yurt dışında okul okumak nasıl bir şey? Bunu öğrendim. Daha çok benim için çok fazla bir şeyler öğrendiğim yıldı yani. Ve bu yaşıma rağmen yani. Bu yaşım geç şimdi. Sanki böyle 60 yaşındaymışım gibi konuşuyorum da. Ya bana sorarsan okul için 30 geç bir yaştı. Ama okula gidince bunu gördüm ki değilmiş. Yani gayet 40 yaşında bizim bölüme başlayan insanlar da vardı. Hani o yüzden artık çok da şey hissetmiyorum yani, o konuda yaşlı hissetmiyorum yani. O zaman üçüncü şeye geçeyim mi, cümleye? Üçüncü cümlede işte 2025'te en gurur duyduğum şey. 2025'te en gurur duyduğum şey muhtemelen işte vazgeçmemek olur. Mesela çünkü çok fazla geri dönmeyi Hı falan hı. düşündüğümüz dönemlerde. Ne kadar karamsarmışız biz ya. Hatırlıyorsan o zaman Böyle eee, şey diyorum, şey anlamda diyorum. Mesela böyle bu video böyle çok karamsar gibi oldu baktığın zaman, ama hani bizim 2025 karamsar geçti yani baktığın zaman. Hani biraz şey gibi olacak, böyle çok pesimist bir video gibi gözüküyor ama baktığın zaman, ama 2025'imiz çok da iyi geçmedi yani, o yüzden. bu arada işte 2026'ya girerken inanılmaz mutluyum yani. Hani ilk defa bir yılı bu kadar geride bıraktığım için mutluyum. Öyle de bir şey ama mesela bunları söylüyoruz işte ya da ilk kanalda birinci yıl videosu çektik mesela. Genel açıdan baktığınız zaman karamsar bir videoydu yine. Ama mesela orada da aslında bizim amacımız bir şeylere gerçekçi anlamda yaklaşabilmek. Yani mesela insanlar böyle göçü çok çok böyle Toz pembe, toz pembeymiş pembe. gibi gösteriyorlar genelde benim gördüğüm ya da Instagram'da işte bilmem ne de. Şuraya İngiltere'ye taşındım hayatım şöyle güzelleşti böyle güzelleşti Türkiye çok kötü bilmem ne falan. Evet, Türkiye'nin çok kötü olduğu noktalar zaten var. Yoksa zaten biz de göç etmezdik Hı yani hı. baktığın zaman. Ama göç o kadar kolay bir şey değil yani. Göç dediğiniz şey cidden çok çılgınlık, çok büyük cesaret isteyen bir şey. Ve doğal olarak sürekli ne kadar iyi koşullarda gelirseniz gelin bir ikilemde kalıyorsunuz sürekli. Yani geriye dönsem mi, dönmesem mi, kalsam mı, devam etsem mi? Çünkü gerçekten çok zor bir şey. O yüzden bunu söylerken aslında hiçbir zaman amacımız ya buraya kimse gelmesin işte bir tek biz burada olalım ya da işte göç çok çirkin bir şey falan bu tarz bir açıdan söylemiyoruz aslında bunu yani kimse gelmesin falan diye değil. Sadece hani gelecek insanların biraz daha gerçekçi bir bakış açısıyla bakabilmesi için. Yani çünkü Türkiye'den bana göre en azından Türkiye'den bakıldığı gibi ya da bazı insanların anlattığı gibi çok toz pembe bir olay değil yani bu. Gelir gelmez direkt hayatınız güzelleşmiyor yani. Sizin her zaman çabalamanız gerekiyor. Yani sadece bu farkındalığın gelmesi için aslında biz daha gerçekçi olarak konuşuyoruz. Ya bunu söylerken işte yoksa biz de işte ya Kanada çok güzel, Kanada çok güvenli. Ben mesela kadın olarak kendimi cidden çok güvende hissediyorum.
Gerçekten çok güvende hissediyorum. Hiçbir zaman güvenlik problemi yaşamadım burada. Gece tek başıma dışarı çıktığımda bazen gece yarısı Ömer'i almaya gidiyorum Hı mesela. hı. Ya hiçbir şey yaşamadım yani. Mesela sallıyorum ya da ne bileyim işte ikimiz de mesela tam zamanlı işe gireceğimizde Türkiye'den çok daha güzel bir hayatımız olabilir yani. Muhtemelen daha çok para kazanacağız. Daha refah seviyemiz yüksek olacak. Ya pek çok şey var baktığınız zaman olumlu bakabileceğiniz ama göç bence gerçekten çaba isteyen bir süreç. Demeye çalıştığım şey Hı hı. bu aslında. Ve biz de işte yani her göç hikayesinde olduğu gibi, hepsine demeyeyim gerçi de çoğunda olduğu gibi ilk seneyi zorlanarak geçirdik yani. Hı O hı. yüzden böyle olması çok normal yani. Onun dışında mesela ben cevap verecek olsam, mesela ben düşünüyorum, sen konuşurken de düşündüm de böyle çok gurur duyduğum bir an olmadı zaten de, böyle hani Nasıl olmadı ya? en fazla şey olmuştur yani. Hani mesela işte o e, mesela derslerim A artı falan geliyordu ya işte. O zamanlar işte. Ama o da öyle çok şey değil yani. O zaman ben Ömer'le alakalı gurur duyduğum bir şey söyleyeyim. Bu böyle şeyler Ömer'i genelde çok utandırıyor hani. Mahcup oluyor o şekilde söyleyeyim. Ama mesela ben senin Türkiye'deyken derslerinle alakalı bu kadar çaba gösterip başarılı olabileceğini bilmiyordum açıkçası. İnanmıyordum da yani. Ben de bilmiyordum canım. Çünkü Ömer işte çok büyük bir ara verdi. Neredeyse derslerin hiçbirini hatırlamıyordu. Ve resmen sıfırdan başladı. Ve sıfırdan başlamasına rağmen hani 3. dönemini bitirdi. 3 dönemdir onur derecesi getiriyor yani onur belgesi getiriyor mesela. Bu çok gurur duyulası bir şey bence. 2025'i bitirirken Hı hı. öğrenci yolculuğunun büyük bir kısmını tamamladın yani Kanada'daki. Evet ya, vallahi bu arada 3 dönem bitti yani artık. Ya Bir şaka dönem gibi kaldı. yani. Mesela bu bile çok büyük bir başarı Ya yani. mesela ben böyle geri dönüp baksam, mesela tekrar başlayacak olsam falan, üf yani hani. O zaman 2026'ya girerken e, yine 3 cümleyle ben sana soru sorayım. Hı hı. 2026'da hayatımızda değiştirmek istediklerimiz. Nokta nokta nokta. Çoğul bir de. Değiştirmek istediğin tek de olabilir canım. Ya bir alışkanlık olabilir, herhangi bir şey olabilir. Ne geliyorsa aklına yani. Değiştirmek istediğim mesela okula gitmemek yani. O da bitecek işte mesela, bak mezun olarak bunu değiştireceğim zaten. Başka değiştirmek Değil mi istediğim. gerçekten ya? Başka ne diyeyim? Ya aslında bu benim değiştirmek istediğim bir şey ama olmaya da, mesela şekeri bırakmak isterim mesela. Güzel bu arada. Bak Bak güzel bir mesela hedef. yani. Evet. Ya erken kalkmak isterim ama bunun da olacağını pek sanmıyorum ya. Yani. Ya çünkü işten geç çıkıyorum. Gece çıkıyorum yani. O yüzden geç yatıyorum falan. Öyle olduğu için biraz sıkıntı oluyor. Mesela onun da olacağını çok sanmıyorum ama değiştirmek istedim. Bu ikisini diyebilirim bak mesela, baktığın zaman. Güzel. Beğendim Alışkanlık olarak yani. cevaplarını. Tamam, sen cevap ver bir de o zaman. Neyi değiştirmek isterim? Spor yapmaya çalışıyorum. Ama çok düzensiz oluyor. Mesela ayda bir yapıyorum. Sonra 2 ay yapmıyorum. Hı hı. Sallıyorum falan. Onu en azından bir tık daha düzenli hale getirmek isteyebilirim diyeyim. Tamam. Spor düzenimi değiştirmek isterim. Sadece bunu diyeyim ya bu soru için. Bunu değiştirmek isterim diyeyim yani. O zaman 2026'da ne hedefliyorum? Nokta nokta hedefliyorum. 2026 benim hedef büyük zaten. Evet. Ya büyük derken şey işte, hani zaten mezun olacağım. İş hedefliyorum. İş derken burada detay vermek lazım şimdi. Evet detay ver bu arada. Bunlar Aynen. önemli Yani çünkü şeyler. garsonluk da bir iş çünkü. İş gayet kendi alanımla ilgili, inşaatla ilgili bir işe girmek istiyorum. Güzel bir şirkette. Zaten ben Mayıs'ta falan, yok Nisan'da mezun olacağım. Artık Mayıs'ta zaten böyle bir inşaat şey olur yavaş yavaş. Hı hı. Hani bu, böyle bir beklentim var. Böyle bir hedefim var yani. Beklentim değil de hedef diyeyim yani. Bakalım, onun için uğraşacağız işte yani. O zaman en büyük hedefim bu Evet doğal evet, bu olarak işe yani. girmek yani. Evet. Düzenli bir işe girmek, öyle diyeyim. Benim hedefim de yani ben hayatımda hiç hem part-time çalışıp hem okumadım üniversite hayatımda. Staj falan yaptım ama onlar da genelde yaza denk geldi yani. O yüzden hem part-time çalışmayla okul dengesini götürebilmek bir arada hem de bunu yaparken e, derslerimde istediğim başarıya ulaşabilmek. Yani %100 İkisini birlikte takıntılı, götürebilmek yani. aynen takıntılı gibi hani çok yüksek bir hedefim yok ama en azından başarılı bir şekilde bitirmek isterim yani. Nasıl takıntılı gibi derken. Senin gibi Neyse. Ömer gibi yok ama hani başarılı bitirmek isterim diyeyim yani evet bu şekilde. O zaman 2026'da hayatımda nokta nokta daha fazla olsun. Para diyormuşum direkt. Yani. Tabii ki para baktığın zaman. Ama şimdi o kadar da para gözü olarak gözükmeyeyim yani. Yo
Ama bu arada bunu söyleyebilirsin yani. Bu sonuçta herkesin çalışma Ya sebebi para zaten baktığın zaman yani. para aracı bir şey ya şimdi. Ben ne istiyorum biliyor musun? Tamam, Ne? huzur falan onları geçiyorum. O herkes ister. Hı hı. Ben biraz konfor istiyorum artık ya. Anladın mı? Hmm. Ya bu sadece şeyle alakalı değil işte hani mesela. Atıyorum mesela okula otobüsle gidiyorum. Konforsuzluk. Mesela evimiz çok küçük. Konforsuzluk Konforsuzluk, baktığın evet. zaman. Mesela atıyorum eee, istediğimiz yere tatile gidemiyoruz. Mesela bu da bir hayat konforu baktığın zaman. Yani mesela gezme konusu falan filan. Hani bu yani baktığın zaman. Ben biraz şey istiyorum yani. Benim Türkiye'deki hayatım biraz fazla konforluydu ya. Yani işte her istediğimi her an yapabiliyordum ne bileyim. Hani iş yerinde izin almak konusunda bir sıkıntım yoktu. İşte bir yerlere gitme konusunda bir sıkıntım yoktu falan filan. Burada hiçbiri yok ama artık. Evet. Onları biraz geri istiyorum yani. Öyle diyeyim. Tabii işte onlar için de ne gerekiyor? Para gerekiyor baktığın zaman yani. O zaman para mı diyorsun, konfor mu diyorsun? Konfor diyorum zaten. Konfor olması için diğeri gerekiyor. O Doğru bu geldiği arada. zaman zaten konfor Evet. geliyor yani. Doğru, çok mantıklı. Ben de bu soruyu düşündüm sen konuşurken de. Benim aklıma gelen ilk şey disiplin. Ya ben biraz daha disiplin istiyorum. Hı. Neden? Çünkü benim 2025'im hani istesem de zaten çok disiplinli olabileceğim bir hayatım yoktu yani. Çünkü evdeyim yani. Hani ne konuda disiplinli olabilirim ki? Ne bileyim Fransızca öğrenebilirdim bu yıl mesela. Daha iyi öğrenebilirdim. Ama açıkçası gerçekten hiç içimden gelmiyordu. Ama Ya zaten da geç karar verdik gibi de ya. Zaten onu ya hem biz öyle belki Ağustos'ta falan karar verdik ya ondan sonra da ama bir biraz tık şey daha yaptık. iyi konuda Tabii tabii. olabilirdim. Tabii Disiplinli bir biraz şekilde her gün çalışabilirdim üstüne mesela. düşebilirdin yani. Anladın. Hı Düşebilirdim hı. ya da ne bileyim işte mesela haftanın 3 günü spor yapabilirdim ya da İngilizce çalışabilirdim boş zamanlarımda mesela hani sallıyorum IELTS pratiği yapardım, essay yazardım. Hı hı. E, Ya da ne bileyim kendi alanımla alakalı hani endüstri mühendisliğiyle alakalı kendimi geliştirmeye çalışırdım ne bileyim çalışmak istediğim alanla alakalı makaleler bir şeyler yapabilirdim yani. Hani kendimi çok daha iyi geliştirebilirdim. Hı hı. Ama böyle ne kadar kendimi bazen zorlasam da hiç içimden gelmiyordu ve hani ya bilirsiniz yani belki o şeyi hani olmuyordu yani canım istemiyordu hiçbir şekilde ve hani isteksiz bir şekilde kendini zorlayıp oraya oturup Fransızca öğrenmek de çok ilerletmiyor açıkçası bana Verimli göre. olmaz zaten yani. Hiç verimli olmaz. Ya bilmiyorum belki yapabilen insanlar vardır. Ben öyle bir insan değilim. Hani gerçekten mental olarak iyi hissetmem gerekiyor kendimi Hı geliştirebilmek hı. için. O yüzden 2026 için işte mesela ne bileyim okulda başarılı olayım. Mesela düzenli bir çalışma temposu kurayım kendime okulumla alakalı, derslerimle alakalı. Onun dışında hem okuyup hem çalışacağım için İngilizcemi doğal olarak geliştirmiş olayım. Fransızcaya ağırlık vereyim, düzenli spor yapayım. Onun dışında daha sağlıklı bir beslenme düzenine geçeyim. Mesela abur cuburu azaltalım mesela sallıyorum. Ya bu tarz böyle küçük küçük şeyler var tamam mı? Hani hepsi disiplin gerektiren şeyler. Ya da ne bileyim mesela yine çok istediğim ama hani bu yıl yapsam bile çok saçma olacak. Yani bana hiçbir işe yaramayacak bir şey vardı mesela. Ondan mesela erken kalkmak. Biraz da erken kalkıp mesela hani gün içinde daha çok şey yapabilirdim mesela. Hı hı. Ama bu sefer de hep şey de düşünüyordum. Gün içinde yapacağım hiçbir şey olmadığı için ya kalksam ne olacak mesela? 8'de kalksam ne olacak mesela? Yani o yüzden bu yıl yapacağım da çok fazla şey olduğu için hepsini de yetiştirebilmek için ne bileyim en azından 8'de 9'da kalkayım. Yani biraz daha düzenli bir hayat istiyorum anlatabildim Anladım mi? anladım. Ondan Hı yoruldum hı. yani. Düzen ve disiplin istiyorum Senin şansına 2026'da. da bütün derslerin akşam ha. Erken Evet. de kalkmanı gerektiren bir şey yok şimdilik Ama yani. onda da işte şöyle yapabilirim 2026'da işte erken kalkarım, dersimi çalışırım, Tabii okula tabii öyle tabii giderim. tabii tabii. Ki akşam ders çalışmama gerek kalmaz Hı hı. yani falan. Tabii tabii mantıklı ya. Böyle yani genel olarak 2025 değerlendirmesi böyle. Baktığın zaman çok güzel şeyler yaşadık da yani. Hı hı. Kanada'daydık zaten en Hı başında. hı. Çok güzel konserler dinledik. Gençliğimizi yaşadık. Bir Yani bak noktada da olsa. Montreal'i tabii. gördük. Tabii tabii Toronto'yu mantıklı. gördük. Ya zaten seneye zaten yine böyle bir video çektiğimiz zaman bir de bizim şey dezavantajımız var işte. Aralıkta geldiğimiz için. Ya mesela Kanada'daki ikinci yılımızla Evet. senenin sonu aynı şeye denk geliyor. Mesela seneye daha güzel bir video olur diye düşünüyorum ben. Yani şey anlamında. Daha dolu dolu olur. Değil Daha mi? aydınlık olur. Eğer işte her şey yolunda giderse ben işimi işte elime almış olacağım. Sen o Evet. ara staj yapıyor olacaksın muhtemelen. Hatta stajın bitmiş olacak Evet mesela. bitmiş olacak benim stajım. Stajın da bitmiş olacak mesela. Ya da atıyorum staj yapmazsan belki sen de işe girmiş olacaksın belki Evet. baktığın zaman. Hani öyle olduğu için daha güzel bir video olacağını düşünüyorum işte. Bakalım. Ben de öyle düşünüyorum. Genel olarak 2025 bizim için çok müthiş geçmemiş olsa da Hı hı. şu anda mesela çok enerjik ve mutlu hissediyorum. Çünkü 2026'nın gerçekten en azından benim için
Senin için de öyle olacağına inanıyorum da. Hı hı. Benim için 2025'ten çok farklı olacağına inanıyorum. Çünkü ben zaten sürekli bir tempoda olacağım Hı hı. yani. Bir kere verimli olacak zaten O yani yüzden en basit. zaten çok mutluyum yani. Gerçekten çok mutluyum. Hani negatif yönlerinden konuştuğumuza bakmayın. Genel olarak da şöyle bir batıl inancım var benim yani. Sende hiç oluyor mu bilmiyorum. Herhangi bir yıla girerken o yıla nasıl bir modda girersen o yıl öyle geçer gibi geliyor. Mesela sallıyorum, geçen yıl biz buraya geldiğimizde 2024 Aralık'ta işte hem adapte olmaya çalışıyorduk hem stresliydik. Sürekli mesela ev halletmeye çalışıyoruz. Eşyalarımız yok vesaire falan. Sürekli bir şeyle uğraşıyorduk falan. Öyle bir modda girmiştim ben. Ve Bir de hava -20'ydi yani. Ve Ve aynen dışarıdaydık kaç saattir. dışarıdaydık. 2025'im güzel geçmedi mesela. Tamam, %100 bununla alakalı değil ama mesela bu yıl daha enerjiyim, daha umutluyum, daha bir şeyler net mesela. Okula başlayacağım net, vizem net mesela baktığın zaman falan. Hani 2026'nın nasıl geçeceği bir tık daha planlı benim açımdan. Senin için de öyle Hı zaten. hı. O yüzden daha güzel olacağına inanıyorum. Enerjimiz yüksek. Ne bileyim öyle batıl inançlarım zaten benim hiçbir batıl inancım yok Senin da. yok, evet. Yani ben de güzel geçeceğini düşünüyorum işte. O zaman BB 2025 böyle mi diyelim? O zaman herkese mutlu yıllar. Umarım sizin de 2026'nız güzel geçer. Umarım beklentileriniz karşılar yani 2026. Umarım hedeflerinize ulaşırsınız diyeyim. Ben böyle kapatayım. Ben de şöyle diyeyim o zaman. Bizim 2025'imizin baktığınız zaman büyük bir çoğuna, yarısına belki de eşlik ettiniz. Bunu hani sizinle deneyimleyebilmek, yaşayabilmek benim için çok güzel bir deneyimdi. İkimizin de çok stresli olduğu dönemlerde bize gerçekten bazen çok iyi geldiniz. Onun dışında hem böyle sosyal medyadan hala iletişimde olduğumuz hem yüz yüze tanıştığımız arkadaşlar edindik YouTube aracılığıyla. O yüzden ayrıca teşekkür etmek isterim hepinize. Umarım 2026 hepimiz için çok çok daha güzel geçer. Ömer'in de dediği gibi hedeflerimize ulaşacağımız bir yıl olur. Çok güzel bir yıl olmasını diliyorum. Bizim için böyle dönüm noktası gibi, hani hep akılda kalıcı bir yıl olur umarım. Eğer videoyu beğenebilirseniz, abone olabilirseniz, yorum bırakabilirseniz, yine böyle yeni yılla alakalı bir emoji falan bırakabilirsiniz belki. Bir de Ve hype'layabilirseniz tamam, tam oldu. çok seviniriz. O zaman kendinize iyi bakın. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşürüz. Hepinizi öpüyoruz. Finito.